Muhtemel Aşk yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Defne'den korkulur diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Son derece heyecanı yüksek bir bölümü geride bıraktık. Defne'nin her şeyi hatırlamasına rağmen bu oyunu sürdürmeye devam etmesi ve Kadir'den intikam alacağını düşünürken kendi duygularıyla yüzleşmesi nefesleri kesti. Defne başta Kadir'e yaptıklarının karşılığını vermek, onu biraz olsun pişman etmek ve söylediği ağır sözlerin bedelini ödetmek istiyordu. Kadir'e karşı kurduğu oyunu sürdürdükçe aslında kendi duygularından da kaçamadığını gördü. Ne kadar kızgın ve kırgın olsa da Kadir'e karşı hissettiklerinin hala çok güçlü olduğunu artık kendisi de kabul etmek zorunda kaldı. Defne artık Kadir'i sevdiğinden tamamen emin oldu. Bir süre daha bunu belli etmemeye çalışabilir. Hatta Kadir'e karşı mesafesini korumak isteyebilir. Ancak bu saatten sonra Defne'nin asıl savaşı Kadir'le değil kendi kalbiyle olacak. Her ne kadar bu duygulardan kaçmaya çalışsa da başarılı olamayacak ve Defne ile Kadir hiç olmadıkları bir anda birbirlerine yaklaşacaklar. Belki kısa bir tartışmanın ardından, belki de ikisinin yalnız kaldığı duygusal bir anda aralarındaki bütün duvarlar bir anda ortadan kalkacak. Defne her şeyi hatırladığı için geçmişi unutmuş değil. Ama Kadir'e olan sevgisini de artık inkar edemiyor. Kadir de Defne'nin kendisinden tamamen vazgeçmediğini anladıkça bu ilişkiyi toparlamak için daha cesur davranacaktır. Öte yandan Defne'nin Kadir'in söylediği kötü sözleri kabul etmemesini anlıyoruz ve açıkçası Kadir'in söyledikleri kabul edilir şeyler değildi. Kadir o an öfkesine yenilmiş olabilir. Ancak söylediği şeylerin Defne'de bıraktığı izi silmesi kolay değil. Fakat olayın diğer tarafına baktığımızda Defne'nin Kadir'e yaptıklarını ve arkasından çevirdiği işleri de kabul etmek kolay değil. Evet, Defne zorunda kaldığından bunu yaptı. İçinde bulunduğu şartlar gerçekten zordu ve bazı şeyleri isteyerek yapmadı. Ancak Kadir açısından baktığımızda onun da kendisini kandırılmış hissetmesi son derece normal. Defne Kadir'in sözlerini unutamıyor. Kadir ise Defne'nin kendisinden sakladıklarını kolay kabul edemiyor. Ama artık bu hikayenin sürekli aynı küskünlük ve kırgınlık etrafında dönmesini istemiyoruz. Bu yüzden artık umarız bu küskünlük ve kırgınlık sürmez. Kadir ile Defne'nin mutlu olduğu anları yakından görürüz. Kadir'in hatasını kabul edip söylediklerinden dolayı pişmanlığını göstermesi Defne'nin de savunmasını düşürebilir. Defne'nin de neden bazı şeyleri yapmak zorunda kaldığını anlatmasıyla aralarındaki yanlış anlaşılmalar yavaş yavaş temizlenebilir. Tolga ise son bölümde bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Ne yaparsa yapsın Defne ile Kadir'in arasına giremeyen Tolga artık yavaş yavaş pes etmeye başlayacak. Bugüne kadar Defne'ye yaklaşmak için birçok farklı yol denedi. Kadir'le Defne'nin arasındaki her sorunu kendi lehine çevirmeye çalıştı. Onların uzaklaştığı anlarda Defne'nin yanında oldu ve Kadir'in yaptığı hataları sürekli ön plana çıkardı. Fakat bütün bunlara rağmen Defne'nin kalbinde Kadir'in yerini alamadı. Defne bazen Kadir'e çok kızdı, bazen ondan tamamen vazgeçmiş gibi davrandı. Ama günün sonunda yine Kadir'e döndü. Çünkü Tolga aslında Defne'yi sevmiyor. Sadece Kadir'den dolayı bu aşk sandığı duygu zaman içinde bir hırsa dönüşmüş durumda. Tolga için Defne'yi kazanmak yalnızca Defne ile birlikte olmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Kadir'i yenmek anlamına geliyor. Kadir'le arasında geçmişten gelen hesaplaşmadan dolayı onu yenilgiye uğratmak istiyor. Ve Defne de ister istemez bu hesaplaşmanın ortasında kalıyor. Tolga ne yaparsa yapsın başarılı olamıyor. Çünkü Kadir de Defne de gerçekten birbirlerine aşık ve birbirlerinden vazgeçmeleri kolay değil. Yeni bölümde Defne ile Kadir arasında yaşanacak romantik bir yakınlaşmayı görmesi Tolga için önemli bir kırılma olabilir. Belki tamamen vazgeçmeyecek ama sürekli aynı şekilde onların arasına girmeye çalışmasının bir sonuç vermediğini anlayacak. Bence Tolga'nın bundan sonraki hikayesinde Defne üzerinden Kadir'le savaşmak yerine kendi geçmişiyle yüzleşmesi çok daha doğru olacak. Çünkü onun asıl yarası Defne değil, yıllardır kapanmayan kader meselesi. Tolga bunu fark ettiği anda Defne konusunda da geri adım atmaya başlayacaktır. Bu süreçte Leyla ve Selma da bu ikilinin arasına girip onları birbirlerinden uzaklaştırmaya çalışsalar da başarılı olamayacaklar. Leyla'nın kendi nedenleri, Selma'nın da farklı hesapları olabilir. Ancak artık Defne ile Kadir arasındaki bağ eskisinden daha güçlü. Daha önce dışarıdan gelen her müdahale onları kolayca karşı karşıya getiriyordu. Çünkü ikisi de birbirlerinin duygularından tam olarak emin değildi. Şimdi ise durum farklı. Defne Kadir'i sevdiğini biliyor. Kadir de Defne'yi kaybetmek istemediğinin farkında. Bu yüzden Leyla ya da Selma ne söylerse söylesin bu ikilinin arasını eskisi kadar kolay açamayacaklar.
Artık Defne ile Kadir arasında gerçek romantik yakınlaşmalar göreceğiz. Sadece kısa bakışmalar ya da yarım kalan anlar değil. İkisinin de hislerini daha açık yaşadığı sahneler gelebilir. Defne'nin öfkesinin tamamen bitmesi biraz zaman alacaktır. Ama sevginin ağır basmaya başladığı açık. Kadir de bu kez aynı hataları yapmadan Defne'nin güvenini yeniden kazanmak zorunda. Bunun yanında geçmişte kalan kader konusunun tekrardan açılacağını ve kaderin geri döneceğini düşünüyorum. Kader meselesi uzun süredir arka planda duruyor. Ancak Tolga ile Kadir arasındaki bütün gerilimin temelinde aslında bu konu var. Şu anda hikaye Defne ve Kadir üzerinden ilerliyor olsa da Tolga'nın Kadir'e neden bu kadar öfkeli olduğunu ve aralarındaki rekabetin neden hiç bitmediğini anlamamız için kader defterinin yeniden açılması gerekiyor. Kader'in geri dönüşü hem Tolga hem de Kadir için eski defterlerin açılmasına neden olacak. Tolga'nın Defne'ye karşı hissettiğini sandığı aşkın aslında Kader'den kalan boşluk ve Kadir'e karşı duyduğu hırsla bağlantılı olduğunu daha net görebiliriz. Kadir için ise bu dönüş çok daha kişisel olacak. Çünkü Kader onun ikizi. Tolga için sevdiği kadın olan Kader, Kadir'in de ikizi. Bu yüzden Kader'in geçmişte gitmesi iki adamın da hayatında çok büyük bir kırılmaya neden oldu. İkisi de geçmişte Kader'in gitmesinin sebebi olarak birbirlerini suçluyorlar. Tolga Kadir yüzünden Kader'i kaybettiğine inanıyor. Kadir ise yaşananlarda Tolga'nın payı olduğunu düşünüyor. Fakat Kader geri döndüğünde geçmişle ilgili bildiğimiz birçok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar olayları daha çok Tolga ve Kader'in tarafından dinledik. Kader'in gerçekten neler yaşadığını bilmiyoruz. Belki de Kader'in gitmesine neden olan olay ikisinin de sandığından çok farklı gerçekleşti. Kader'in geri dönüşüyle geçmişin ortaya çıkacağını ve aslında ne Tolga'nın ne de Kader'in suçlu olmadığının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Böylece yıllardır birbirlerini boşuna suçladıklarını anlayabilirler. Aralarındaki bütün öfkenin yanlış anlaşılmalar üzerine kurulduğunu öğrenmeleri bugünkü rekabetlerinin de temelini sarsacaktır. Ben günün sonunda gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Tolga ve Kader aşkını yeniden göreceğimizi düşünüyorum. Defne'nin kalbi Kadir'de ve Tolga bunu ne kadar zorlarsa zorlasın sonuç değişmeyecek. Tolga'nın asıl hikayesi bence Kader'le yarım kalan aşkında saklı. Kader geri döndüğü anda Tolga yıllardır bastırdığı duygularla yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Belki o zaman Defne'ye duyduğu şeyin gerçek aşk değil, Kadir'e karşı kazanma isteği olduğunu kendisi de anlayacak. Ancak günün sonunda Tolga ile Kader'in birbirlerine karşı hala bir şeyler hissettiklerini göreceğimizi düşünüyorum. Böylece Tolga da Defne ile Kader'in arasından tamamen çekilir ve hikayesi asıl olması gereken yere döner. Defne ile Kader kendi aşklarını yaşamaya başlarken Tolga ile Kader için de geçmişin hesabının kapatıldığı yepyeni bir dönem başlayabilir. Öte yandan bazı izleyicilerimiz dizimizin final olup olmayacağını merak ediyor. Dizi için önümüzdeki birkaç bölümün önemli olduğunu söylemek istiyorum. Eğer reytingler yükselirse dizimiz uzun bölümler devam edecektir. Çünkü senaryosu buna müsait. Ancak reytingler yeni yayın döneminin başlamasıyla beraber daha da düşerse dizimiz birkaç bölüm içerisinde final olabilir. Eğer 13. bölümde dizimiz final olmazsa ben bu sürenin 26. bölüme uzatılacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki birkaç bölüm dizinin gidişatı açısından çok önemli.